Ermenistan ve İran arasındaki yakın ilişkiler herkesin malumu. Ancak işin pek konuşulmayan başka bir yönü daha var. İran'daki Ermeni cemaati ve ülke içindeki pozisyonları. Bu videoda sizlerle İran'daki Ermenilerin durumlarını ve İranlılar ile 2000 yılı bulan ilişkilerinin bugünkü yansımalarını masaya yatıracağız. İçeriye geçmeden sizler için bin bir emekle hazırlanan bu gibi videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir ve kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Eğer hazırsanız İran'daki Ermeni cemaatine biraz daha yakından bakalım. GZT 10.10 başlıyor. İranlılar ile Ermeniler arasındaki ilişkiler M.Ö. 6. yüzyıla kadar geriye gider ki bu aşağı yukarı 2600 yıllık bir geçmiş demek oluyor. Bugün Taht-ı Cemşit veya bilinen adıyla Persepolis'teki Apadana Sarayı'nın kabartmalarının birinde şah tahtında oturmuş ve Nevruz sebebiyle hakimiyeti altındaki çeşitli yerlerden gelen temsilcileri kabul eder. Bunlardan biri de elinde bir testiyle şahın huzuruna gelen bir Ermenidir. Keza özellikle İran zeminci perspektif için bugünkü Ermenistan Cumhuriyeti İran'dan koparılmış bir ülke olup esasında İran'a aittir. Bu perspektife dair detaylı anlatımı Güney Kafkasya, İran üzerine yaptığımız videoda izleyebilirsiniz. Konuya dönersek Ermenistan toprakları Ahameniş İmparatorluğu'nun genişleme döneminde Pers hakimiyetine girdi. Bu dönemde Ermeniler Perslerin egemenliğini kabul ettiler ancak özelliklerini korudular. Ahameniş İmparatorluğu'nun etkisi altında Ermeniler Pers kültürü ve yönetimi ile etkileşime girerek kendi kültürlerini korudular ve ticari ilişkileri sürdürdüler. Part İmparatorluğu döneminde ise Ermeniler Persler ile daha sıkı bir bağ kurdular. Partların zayıflamasıyla birlikte Ermeni Krallığı Roma ve Part İmparatorluğu arasında tampon bir bölge haline geldi. Bu dönemde Ermeniler hem Roma hem de Partlarla ilişkilerini geliştirdi, ticaret ve kültürel etkileşim devam etti. Sasani İmparatorluğu döneminde İran'daki Ermeniler Sasanilerin tavizsiz ve sert politikalarıyla karşı karşıya kaldılar. Sasaniler Zerdüşt inancını yaymaya çalışırken Ermeniler Hristiyanlıklarını korumaya çalıştılar. Sasani döneminde Ermeniler siyasi baskılara rağmen kültürlerini korumaya başardılar. İslam'ın İran'a girişi ve sonrasında Safevi dönemi İran'daki Ermeniler için önemli bir dönüm noktası oldu. Safevi döneminde Şah Abbas tarafından bugünkü Ermenistan'dan zorla göç ettirilerek Yeni Culfa gibi yerlere yerleştirildiler. Bu durum Ermenilerin İran toplumuna entegre olmasına yol açtı. Yine Safevi döneminde Ermeniler Avrupa ile ticaretin kilit aktörleri haline geldiler. Ayrıca kilise ve manastırlarıyla Hristiyanlığın İran'daki varlığını güçlendirdiler. Bu dönemde Ermeniler İran'ın ticari ve zanaat hayatında önemli bir rol üstlendiler. Yeni Culfa, halıcılık ve kuyumculuk gibi zanaatlerin merkezi haline geldi. Ermeniler ayrıca İran'ın mimari ve sanatında da katkıda bulundular. Van Katedrali gibi yapılar bu dönemde inşa edilmiştir. İran'da Ermeniler tamamen dışlanmış bir unsur kesinlikle olmadılar. Şöyle bir örnek verebilirim. 1715'te Fransa'nın meşhur kralı 14. Louis'e giden İranlı diplomatik heyet içinde Ermeniler de görev almışlardır. Ermenilerin İran'a ilk yerleşimi antik dönemlere kadar uzanır. Tarihsel kaynaklara göre bir Pers İmparatorluğu olan Ahameniş dönemi sırasında İran ile etkileşim kurmuşlardır. Bu etkileşim Ermeni topraklarının Ahameniş hakimiyetine girmesiyle başlar. Ahamenişler geniş bir coğrafyayı kontrol ediyordu ve Ermenistan da bu bölgeye dahildi. Ermeniler bu dönemde İran kültürüyle tanışırken ticaret ve diplomasi gibi alanlarda da aktif hale geldiler. Part İmparatorluğu döneminde İran'daki Ermeni varlığı daha da belirgin hale geldi. Partların zayıflamasıyla birlikte Ermeni Krallığı İran ve Roma İmparatorlukları arasında bir tampon bölge olarak konumlandı. Genelde Ermenilerin bahsettiği Metzhaik ya da Büyük Ermenistan Krallığı genel hatlarıyla bu krallıktır. Ermenilerin İran'ın iç kısımlarına doğru toplu olarak yerleşmesi ise Safevi döneminde gerçekleşmiştir. Safevi hükümdarı Şah Abbas, Kafkaslar ve Azerbaycan'da Osmanlılara karşı yürüttüğü askeri seferlerde Aras Nehri kıyısındaki Nahçıvan, Revan ve Culfa'daki Ermeniler esir olarak aileleriyle birlikte toplu halde İsfahan'a sürdü. İsfahan'da iskan edildikleri Zanede Nehri'nin hemen yakınında bulunan bölgeye eski yurtları Culfan adını vererek bu bölgeye sonraları Norcua ya da Yeni Culfa dediler. Bu zorunlu yerleşim İran'daki Ermeni topluluğunun başlangıcı oldu ve Ermeniler İran'ın çeşitli şehirlerinde kültürel ve ekonomik hayatın bir parçası haline geldiler. İran'da Ermeniler başta İsfahan, Tahran ve Tebriz olmak üzere çeşitli şehirlerde yoğunlaşmış durumda. Az önce de bahsettiğim İsfahan'daki Yeni Culfa bölgesi İran'daki en büyük ve en eski Ermeni topluluklardan birine ev sahipliği yapıyor. Yeni Culfa, Ermeni kiliseleri, okulları ve kültürel merkezleriyle bilinir. Bölgenin kalbinde yer alan Van Katedrali hem dini ibadet hem de topluluk etkinlikleri için önemli bir merkez. İsfahan'daki 24 kilisenin 13'ü bu semtte faaliyet gösteriyor. Tahran, İran'ın başkenti olarak çok çeşitli etnik ve dini grupları barındırıyor ve burada da önemli bir Ermeni topluluğu var. Tahran'daki Ermeniler Veliaht Meydanı'nın yakındaki Surp Serkis Katedrali etrafına toplanır. Buranın hemen üstünde ise Ermeni mahallesi var. Ermeni okulları da burada yoğunlukta. Hatta bu katedralin tam karşısında Hazreti Meryem Parkı vardır ve orada da Hazreti İsa ile Hazreti Meryem bir heykeli bulunuyor. 24 Nisan'daki sözde soykırım anmaları ve protestoları da genellikle bu katedralin önünde gerçekleşir. Bu parkın biraz daha kuzeyinde Laristan diye bir cadde var ve bu cadde üzerinde Ermenilere ait müzik mağazaları ve bazı müzik dersleri veren yerler bulunuyor.
Tahranlı müzik aletleri genellikle buradan temin edilir. Tebriz, İran'ın kuzeybatısına yer alır ve burada da bir Ermeni topluluğu bulunur. Tebriz'in çevresinde yer alan Surp Stefanos Manastırı, İran'daki Ermenilerin dini ve kültürel mirasının önemli bir parçası. Manastır, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır ve Ermeni hacılar ve turistler için popüler bir destinasyondur. Bu noktada Tebriz Ermenileri ile Tebriz Türklerinin yakın ilişkiler içerisinde olduğunu ve yukarıdaki Azerbaycan-Ermenistan arasındaki anlaşmazlıktan yok denecek kadar az etkilendiklerini ve kendi ticaretlerine, ilişkilerine baktıklarını da ekleyeyim. İran'daki Ermeni topluluğu kendi eğitim sistemini geliştirerek kültürel ve dilsel kimliklerini koruma konusunda önemli haklara sahipler. İran'daki Ermeni okulları Ermeni dili, kültürü ve tarihi üzerine odaklanırken aynı zamanda İran'ın ulusal eğitim müfredatını da takip etmektedir. Tahran, İsfahan ve Tebriz gibi şehirlerde Ermeni okulları bulunuyor. Bu okullar genellikle kiliselerle bağlantılı ve Ermeni çocuklara ana dilleri olan Ermenice eğitimi veriyorlar. Öğrenciler matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi temel dersler alırken aynı zamanda Ermeni tarihi ve kültürü derslerini tahsil ediyorlar. Ermeni okulları İran hükümeti tarafından tanınıyor ve devletin eğitim müfredatına uyuyorlar. Ermeni okulları ayrıca Ermeni bayramları ve özel etkinliklerini kutlayarak öğrencilerin dini ve kültürel değerlerle büyümesine olanak tanıyor. Bu önümde gördüğünüz kitaplar İran'da Ermeni okullarında okutulan Ermeni kültürünü, edebiyatını ve tarihini anlatan kitaplar. Kreş seviyesinden lise sona kadar okullarda bu kitaplar okutuluyor ve Ermeni kültürü ve tarihi rahat bir şekilde aktarılıyor. Mesela bu ilkokul seviyesi kitaplarken bunlar ise ortaokul ve lise seviyesindeki ders kitapları. Burada tarih, edebiyat, kültür üzerine metinler bulunuyor. Taşnak Partisi, resmi adıyla Ermeni Devrimci Federasyonu, Ermenistan'daki ve Ermeni diasporasındaki en eski ve en büyük siyasi partilerden biri. Osmanlı dönemindeki terör faaliyetleriyle de tanıdığımız bu parti, İran'da da etkili bir varlığa sahip ve Ermeni toplumunun siyasi ve kültürel faaliyetlerinde önemli bir rol oynuyor. İran'daki Ermeni cemaati üzerinde hatırı sayılır bir etkisi ve destekçisi bulunuyor. İran'daki Ermeni topluluğu Taşnak Partisi'nin etkisi altında kültürel ve siyasal kimliğini koruma konusunda çalışmalar yürütüyor. Oldukça aktifler ve İran'daki Ermenilerin İran hükümeti ve toplumuyla ilişkilerinde söz sahibi. İran'da Taşnak Partisi Ermeni kiliseleri ve okullarıyla yakından ilişkili. Topluluğun dini ve eğitimsel faaliyetlerini destekliyor ve bu alanlarda düzenlenen etkinliklerde yer alıyor. Ayrıca Ermeni kültürel etkinlikleri ve kutlamalarında da parti üyeleri aktif rol oynuyor. Oldukça milliyetçi, hatta ırkçı tandanslı olan bu yapı İran'da Türkiye'ye karşı yapılan kampanyalarda başı çekiyor ve bir ölçüde başarılı da oluyor. İran Ermenileri tarih boyunca çeşitli ekonomik faaliyetlere yoğunlaştılar. Geleneksel olarak zanaat, ticaret ve sanayi alanlarında etkin oldular. Ermenilerin İran'daki ekonomik etkinliği özellikle Safavi döneminde Yeni Culfa'da yerleşmeleriyle birlikte güçlenmiş durumda. İran Ermenileri ekseriyetle halıcılık ve kuyumculuk gibi zanaatlarda uzmanlar. Ermeniler halı dokuma ve kuyumculukta ustalaşarak İran ekonomisine belirgin bir yer edinmiş durumdalar. Ayrıca minyatür sanatı ve taş işçiliği gibi diğer zanaatlarda da öne çıkmışlardır. Ermeniler aynı zamanda ticaret alanında da aktifler. Safavi dönemi boyunca Yeni Culfa'daki Ermeniler Avrupa ve Hindistan ile ticaret bağlantıları kurmuş ve İran'ın ticari alanın gelişmesine katkı sağlamışlardır. Ermenilerin ticaret alanındaki uzmanlığı İran'ın deniz aşırı ticaret yollarında yer almasına yardımcı olmuştur. Ayrıca Ermeniler İran'da bankacılık ve finans alanlarında da faaliyet göstermişlerdir. Günümüzde ise İran Ermenileri çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyorlar. Sanayi, inşaat, gıda ve hizmet sektörlerine çokça Ermeni girişimci ve iş insanı bulunuyor. Tahran gibi büyük şehirlerde Ermeni restoranları ve pastaneleri popüler durumda. Ayrıca Ermeniler İran'ın sanat ve eğlence sektörlerinde de etkililer. İran'da Ermeni sanatçılar özellikle müzik ve sinema alanlarında önemli bir yere sahip. Özellikle popüler müzik denildiğinde İran'da akla gelen ilk isim Vigen ve Andy'dir. Vigen, İran'da popüler müziğin öncülerinden biri olarak kabul ediliyor. 1950'lerde ve 60'larda İran'ın müzik sahnesinde popülerleşen ilk Ermeni sanatçılardan biri. Gitarıyla sahneye çıkması ve batı tarzı müziği İran'a tanıtması nedeniyle İran'ın gitar kralı olarak anılır. Vigen'in müziği geleneksel İran melodilerini batı müziğiyle harmanlayarak İran pop müziğinin temelini atmıştır. Andy Medetyan ya da herkesçe bilinen adıyla Andy ise İran'ın popüler müziğinde çok etkin bir isim. Genelde neşeli şarkılarla bilinir ve İran'da geniş kitlelerce sevilir. İran sinemasında da Ermeniler oldukça etkililer. Birçok Ermeni oyuncunun yanı sıra Samuel Haçikyan, Anahit Abad gibi İran sinemasının önemli yönetmenleri de İran'daki Ermeni cemaatine mensup. Bunun dışında Ani Dikranyan gibi çok sayıda Ermeni ressam ve heykeltıraş da bulunuyor. İran hükümeti ve İran toplumu genel olarak Ermenilere karşı hoşgörülü ve kapsayıcı bir tutum sergiliyorlar. İran'da Ermeniler resmi olarak tanınan azınlıklar arasında yer alıyor ve İran Anayasası'nı dini azınlık olarak kabul ediyorlar. Bu nedenle İran'daki Ermeniler kendi kültürel ve dini geleneklerini özgürce uygulama hakkına sahipler. Kendi şaraplarını üretebiliyor, domuz tüketebiliyorlar. İran hükümeti Ermenilere dini ve kültürel özellik tanıyor. Bu çerçevede Ermeniler kiliseler inşa edebilirler, dini törenler düzenleyebilirler ve Ermeni okulları açabilirler. Ayrıca İran'da Ermeniler için anayasal olarak İran Meclisi'nde sandalye ayrılmış durumda. Önceki videolarda bu durumdan bahsetmiştik.
İran Ermenileri ile Ermenistan arasında güçlü bir bağ söz konusu. Öncelikle iki grupta ağırlıklı olarak Gregorian Hristiyanlığı takip ediyor ve Doğu Ermenice konuşuyorlar. İran'daki Ermeniler sokakta tıpkı diğer etnik ve dini gruplar gibi başlarını örtmek zorundalar. Daha özgür bir ortam isteyen birçok Ermeni sıklıkla Ermenistan'a gidip geliyor. İran Ermenileri Ermenistan ile kültürel alışverişte de bulunuyor. İran'da düzenlenen Ermeni kültürel etkinlikleri ve festivalleri Ermenistan'daki sanatçılar ve müzisyenlerle ortak çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda İran Ermenileri Ermenistan'da gerçekleşen kültürel etkinliklere de katılıyor. Ayrıca İran Ermenileri Ermenistan ile ekonomik ve ticari ilişkiler de geliştirmiş durumda. İran ve Ermenistan arasındaki ticaret ve ekonomik işbirliği İran'daki Ermenilerin Ermenistan ile daha geniş bir bağ kurmasına olanak tanıyor. İran'daki Ermeni iş insanları Ermenistan ile ticaret ve işbirliği yapıyor. İran'daki Ermeni topluluğu politik olarak aktif. Az önce de belirttiğim gibi İran Anayasası Ermenileri resmi olarak tanınan dini azınlıklar arasında kabul ediyor ve onlara kendi temsilcilerini İran parlamentosuna seçme hakkı tanıyor. İran'da Ermeniler toplulukların siyasi haklarını ve çıkarlarını korumak için parlamentoda bir veya iki temsilciye sahiptir. İran'da Ermeni topluluğu az önce de zikrettiğim üzere Taşnak Partisi gibi siyasi partiler aracılığıyla da aktif bir şekilde faaliyet gösteriyor. Ermeni topluluğu politik olarak aktif olmanın yanı sıra toplumsal faaliyetlerde de etkili. İran'daki Ermeni topluluğu kendi dernekleri ve organizasyonlar aracılığıyla kültürel etkinlikler düzenliyor, hayır kurumlarıyla çalışıyor ve toplum içinde dayanışma faaliyetleri yürütüyor. Ermenistan ve İran arasındaki yakın ilişkiler herkesin malumu. Ancak işin pek konuşulmayan başka bir yönü daha var. İran'daki Ermeni cemaati ve ülke içindeki pozisyonları. Bu videoda sizlerle İran'daki Ermenilerin durumlarını ve İranlılar ile 2000 yılı bulan ilişkilerinin bugünkü yansımalarını masaya yatıracağız.